bir yere gideceğim ama bakalım, inşallah üşenmezsem. Üşenirsem zaten Bandung'dan itibaren bir sürü şaman buluyor olacağım. Bugün gitmeyi istediğim yer 2 saatlik mesafede ve kendimi çok yorgun hissediyorum çünkü 3 günde 3 ülke değiştirdim. Sadece size şunu göstermek istiyorum. Kaldığım hosteldeki ilginç sistem. Burası benim yatağım bu arada. Üst ranzada kalıyorum. O da böyle. Bunu okutuyorsunuz. Ben dedim küçük bir şey çıkacak. Dedim oha ve aşağı fırlatıyorsun falan dedim. Değerli eşyalarınızı koymanız için. Ama çok şaşırdım gerçekten. İlk defa böyle bir şey görüyorum. 6 aydır yoldayım. Demek ki dünyada her şeyin iki varmış. Benim mahalleme geldim resmen. Para bozmak için bankaya gittim. Banka dedi ki kırılmış bir para kabul etmiyoruz. O yüzden böyle gidiyorum. Gündüz daha farklı görünüyormuş. Gece evsizler, gündüz satıcılar. Burada da böyle doğal yüzük taş satıyorlar herhalde. Fake olabileceğini düşünmüyorum bu abilerin. Gerizekalı Google. Allah belanı versin bana bu yolu soktuğun güne. Burada da ahşap işlemeciliği var, güzel. Thank you. Hello, please. Bunlar gerçek yüzük satıyor bence bu arada. Afiyet olsun dayı. Oo. Ya hepsi fake ya da adam güzel bir antika kaçakçılığı yapıyor. Çok değişik bir tip. Umarım görmüşsünüzdür. Aa, keşke param olsaydı. Oğlum bunlar kaçakçılık mı yapıyor? Niye bu kadar yüzükçü var, tövbe estağfurullah. Şimdi bir yerden dönmem gerekiyor. Buradan. Ya var ya, Jakarta. Oh. Şimdi aynı yerden 2 kere geçtim, onu ayrı kızıyorum. Banka para kıvrılmış olduğu için kabul etmiyoruz diyor, ona ayrı kızıyorum. Cüzdanımda teyze ne yapabilirim yani parayı. Ayrıca çok acayip yerlerden geçiyorum, ona ayrı kızıyorum. Bugün bir tane çiçek pazarına gidecektim. Sözde orada şamanlar, büyücüler varmış. Herkese sordum falan. Belki bir umut bulursun ama Jakarta'da büyücü yok falan dedi herkes. Ben dedim ki şamanlar illa ormanda mı yaşayacak? Öyle bir şey yok yani. Şehrin merkezinde yaşayan da şaman olur. O da dedi ki sorman lazım falan filan. Biraz moralimi sikti attı sorduğum kişiye. O yüzden biraz canım burnumda geziyorum bugün. Aşırı tadım kaçtı. Parayı bozduramadım, internetim yok. Yarın sözde Bandung'a gideceğim. Bandung. Neyse işte, ne zıkkımsa adı. Ama hiç böyle onunla ilgili bir keyfim de yok. Tren istasyonu Allah'tan yakındaymış. Trenle tak diye basacağım, gideceğim. Bakın Bandung nasıl olacak ama Jakarta'nın enerjisini beğendim. Gerçekten bak, samimi olarak söylüyorum, enerjisini beğendim. Sadece etrafta göstermekten sıkıldım. Sadece yani o kadar trafik var ki içim şişti trafikten ve otelin olduğu yerden, hostelin olduğu yerden geçmek için korkunç, yani anlatamıyorum ne kadar korkunç olduğunu. Size biraz daha Endonezya'yı göstereyim, neyse. Jakarta Endonezya'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. İnsanlar iş kurmak, para kazanmak, daha fazla yükselebilmek, artık ne deniyorsa onu. İyi bir üniversitede okumak için genellikle bu şehirden geliyor. Köylerden gelen de var, diğer adalardan gelen de var. Çünkü Endonezya'nın adaları içerisinde en gelişmiş adalardan bir tanesi bu arada Jakarta. En büyük uçuş haplarından bir tanesine sahip. Medandan sonra Java için konuşuyorum genel olarak. Onun dışında da yani geliyor insanlar. Oha, bura nere? Bana böyle bakıyorlar. Merhaba. Şu an o kadar rastgele yürüyorum ki haritayı da açmadım. Böyle bir yere girdim. Merhaba abla. Çok acayip. Dur bakayım nereye gidiyorum ben. Çok yanlış yere gelmişim. Püh. Yerden dönmüşüm. Buraya geldim. Burası daha korkunç görünüyor. Yarısı terk edilmiş. Yarısı da bir şey alırsam kesin hastalık kapacağım garantili.
Neyse mikrofobisi genel bayağı oldu. O yüzden şu an bana gördüğüm her şey normal görünüyor. Size nasıl görüneceğini bilemiyorum. Yorum yapamıyorum. İnsanlar da kalıyor bu arada böyle gördüğünüz üzere. İçeri giremem şimdi, milletin evi de. Gayet yaşıyorlar, mutlu mesut, yani kimse sorunun sıkıntısı yok. Demek ki alan memnun, veren memnun arkadaşlar. Nereye döneceğim ya? Bir daha bakıyorum. Allah belanı versin Google Maps. Girdiğim şu ara sokak saçmalığına bakın. Buradan gösteriyor. Ben bu yoldan geri de dönemem. Neyse şu parayı bir bozayım. Almak istediğim şeyler de oldu şu an. Bandana istiyordum deli gibi. Bir tane sonuçta sonunda istediğim yerde istediğim şekilde gördüm. Ucuzdur diye düşünüyorum. Kart geçiyor olan yerler olabilir. Burası sanırım toptancının olduğu yer bu arada. Herkes koli taşıyor. Ve etraftaki insanlar da hep böyle toptan gibi dükkan tasarlamışlar. Bak mesela böyle. Jakarta'nın toptancı çarşısı. Geceleri Instagram'da nasıl zengin olurum videoları izlediğim için herhalde manifestim böyle iş fikirlerine doğru gidiyor diye düşünüyorum. Of çok sıcakladım. Lanet olsun sana Google. Ben dün bu yoldan geldim ve dümdüz yürüseydim çıkardım bu yola. Allah belanı versin diyorum. Tekrar bir daha. Hiçbir işe yaramıyor ya. Gerçekten dünyanın en çöp uygulaması. Keşke Maps.me'den baksaydım. Maps.me'de de her yer görünmüyor. Sıkıntısı o yani. Of. Yine bu gerizekalı Chinatown'un yarısına çıktım. Öyle bir yer. Gördüğünüz üzere dün buralarda böyle laf atmışlardı bana. Şöyle dümdüz gelseydim çıkmıştım yine Chinatown'a. Değişik. Nerede exchange edebilirim ya? Böyle bir yolculuk olabilir mi ya? Ha, merhaba. Yani öyle olmaz. Allah'ın amına gönder beni. Cehenneme gönder beni. Rezervasyon masasında, reception desk, hayır. Resepsiyon masasında. Bir tane çocuk çalışıyordu, ona sordum, dedim nerede bozabilirim parayı. Burada dedi. Bayağı iyi. Gir gir, iyice dibine gir. Geçemeyeyim oradan, bekle. Cinneting ya. Yok, istemez. Çok sinirliyim, sıcak daha çok sinirimi bastırdı. Bu kaos ne? Çığlık. Yok, istemez. Türkçe cevap veriyorum artık. Şu an hiç nazik olamayacağım. Google Allah belanı versin ya. Şuraya geldim yine. Bir diğer taraftan giriş vardı ve bana gerizekalı gibi daire çizdirdi. Şuradan geçerdim yani. Püh. Nasıl yani? Ve önünden geçtim. Videonun içinde de var yani önünden geçtim. Mal Google ya. Mal ya. İğrenç yine Çin mahallesine geldim. Burada para bozduramazsam cingan çıkartacağım. Yok, fotoğraf istemiyorum. Dur bakayım ya. Nereden gidiliyor? Money exchange. Okay. Takip et beni dedi artık, tamam. Ben tek gezemiyorum arkadaşlar. Beni birinin elimden tutup götürmesi gerekiyor. Kayboldum artık. Of. Çok sıcakladım. Sıcaktan sinir tepeme vurdu. Ah, here, okay. Termakası. Şükür. Sadece 20 Singapur doları bozdurdum. Çünkü çok sinirlendim. Çinli birine bir kuruş dahi vermek istemiyorum. Gösteriyorum. 20 Singapur doları 13.450, 269.000. Eğer 50 bozsaydım 13.550. O da 272 yapıyor. Dedim siktirin gidin, zaten bir sürü makas atmışsınız. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi ben Singapur'da arkadaşımız bize para göndermişti Western Union'dan. O yüzden direkt Singapur doları olarak verdiler. 1 dolar 1.50 Singapur dolarına eşit ise 1 dolar 17.250 ise nasıl Singapur doları 13.450 oluyor? Aradaki makasın farkına bakın ya. Yuh yani hani. 20.000 lira fark ediyor arada değil mi? 7 3 40.000 fark ediyor. 40.000 rupi fark ediyor. Ve 17-20 olduğu için artı 1 dolar atıyor.
Tamam lan, normalmiş galiba. Neyse. Sadece Çinli oldukları için yanlış yerden çıkıyorum. Bu arada etrafı göstereyim var. Sadece ve sadece gerçekten tamamen orospu ırkçılığımdan isteyen istediğini yazabilir. Çinlilere kaptıracak 1 TL kuruşum yok. Bunların da hepsi exchange'dekilerin Çinliydi. Hepsi kaba saba. Hiç asla hiçbir şeye yardım etmeyen, asla yardımcı olmayan, doğru düzgün İngilizce bile konuşmayan insanlar olduğu için ve benim sadece nakite ihtiyacım olduğu için bunu bozdurdum. Şehir değiştirince gidip başka yerde bozduracağım. Bu iğrenç Chinatown'dan çıkıyorum ve inşallah Allah'ım sana dua ediyorum. Çin'le ilgili hiçbir şey yoluma düşürme. Öyle bir ülke olsun ki batsın. Küllerinden yeniden doğamayacak kadar batsın. Gerçekten bak şu an bu bedduayı ediyorum. Ve başka hiçbir şey söylemiyorum. Keşke Cengiz Han giderken o Çin'i fethetseydi de hepsini tek tek öldürseydi. Bak o kadar sinir basıyor böyle bir ülke bana. Keşke. Of. Herhalde Cengiz Han'ın reenkarnasyonu falanım ki bu kadar sinirlendim Çin'e. Ama gerçekten hiç iyi insanlar değiller. Yani Singapur'da o kadar beni canımdan bezdirdiler ki. Hiç kimse hiçbir şeye yardım etmiyor. Herkes çok gıcık. Hiçbir şey bilmiyorlar. Çok sinirlendim. Geldiğim yerden geri dönseydim ya. Belki burada da vardır alacaklarım. Çok sinirlendim. O yüzden bir Çinliye karşı yapabileceğim iyilik max ona hello demektir. Çünkü burada çok fazla Çinli gezgin de var. Hello mello diyorlar. Ben de diyorum hello mello again yani. Bye bye. Of. Çok sinir taştım. Bir kahve içeyim. Şu iğrenç Chinatown'dan çıkayım. İğrenç kahrolsun rezil. Yok teşekkür ederim. Yok sağ ol. Sağ ol. Sen geç, ben geçerim arkandan. Geçeyim. Teşekkürler. Dün buradaydım işte. Starbucks varmış. Hiç canım istemedi. İlk defa canım Starbucks istemedi. Ya. Of. Şu Çin'le alakalı olan her şeyden defolup gitmek istiyorum. Ve Doğu Asya özentilikten artık bu videoyla direkt nefret ettiğimi açıklıyorum. Yani bir şey Çin'e aitse, Kore'ye aitse, Japonya'ya aitse ve biri gidip özentilik yapıyorsa eksi arkadaşlıktan çıkartacağım direkt. Bunları hype'layanların da Allah belasını versin. Bak gerçekten Koreliler de iyi insanlar değil, Japonlar da iyi insanlar değil. Yolda ne bir şeylerini gördüm, ne bir selamlarını gördüm, ne bir sabahlarını gördüm. Gittiğim restoranlarda hiçbir yardımcılıklarını görmedim. Bunlar böyle burada. Bak gerçekten Avrupalılarla bunların yeri sürekli değişiyor. Gittiğim ülkeye göre nefretim yani. Ben dünyayı gezmeyi sevmiyorum galiba zaten. Merhaba. Böyle. Endonezyalılar bak ne kadar tatlılar. Hemen adam beni yumuşattı. Niye? Çünkü görüyor, selam veriyor. Oy. Şimdi Cadılı Sokağı'ma bir daha gideyim de ne yapayım yani başka? Of. Çok sıkıldım. Ben bir kendimi toplayayım arkadaşlar. Geleneksel Çin ilaçları satan bir yere geldim. Çin'le ilgili 1,5 saat kavga ettikten sonra bu şekilde bütün formülasyonlar var. İngilizce konuşmalar ama genel benim Çin tıbbı bilgim olduğu için burada hazır kapsüller var. Önce bunları göstereyim. Bu şekilde. Bunlar da kendi yaptıkları toz ilaçlar. Saklama kapları bu şekilde. Her birinin ayrı ayrı etiketleri var. Çoğu bitki köklerinden ya da bitki tozlarından ama hepsi kendileri öğütüyorlar. Buradaki kutuların içerisinde de aslında direkt bitkinin kurutulmuş hali var. Toz halini kullandığınız zamanla kurutulmuş halini kullandığınız zaman arasında fark olduğu için bu şekilde bir sürü çeşit ve bence aynı filmlerdeki gördüğümüz gibi burada hatta şey de görebilirsiniz, havanı görebilirsiniz ve bazı bitkilerin ekstratlarının bu şekilde içecek yerleri de var. Böyle. O kadar sövdükten sonra yine gelip burayı izlemem. Yine de çok antik görünüyor. Bir de bu şekilde Çin doktor olmak için yine ayrı bir belge okul falan gerekiyor. Öyle kafasına göre olamıyorlar. Sokakta gözlük satmak bir tek Türkiye'ye özgü değildir. Çok
Hani şey gibi oldu yani Türkiye'de böyle bayağı derin bir eczaneye girmek gibi oldu burası. Modern versiyonu da böyle görünüyor. Bu şekilde. Bütün kökler, tozlar, kurutulmuş bitkiler açıkta. Yani bunu da bir tür büyücülük, spiritüalizm olarak da adlandıran kesimler var. Çünkü bitkilerin şifalı köklerinden kullanıyorlar. Bunu da bir tarz healer diye geçiyor. İngilizce'de şifacı işte bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada da en çok gidenleri ya da depolayabileceklerini saklamışlar. İngilizce konuşmuyor kimse, yapabileceğim bir şey yok. Do you speak English? No? Okay. Böyle bir toz yapıyor şu an burada. Bunu kaydedin bari. Bu şekilde kesiyorlarmış. Acayip şaşırdım. Sonra havanda da toz yapacak. Thank you. Thank you. Çok ilginç. Bayağı hayatımı çok iyi yaşadım bu arada. Şaka yapmıyorum. Kesme makinesini ilk defa gördüm de havada dövdüklerini biliyordum. Bir de Çinlerin böyle bir şey var yani geleneksel olmak zorunda. Hazır makine şeyleri kabul etmiyor ve kullanmıyorlar. 20 bindi. Burada 100'dü. Öyle görünüyor. Bundan aldım. Termakası. Bundan aldım. Deneyeceğim. Bunun yerlisi dedi ki o güzel sigara değil falan filan dedi. Ben dedi bunu içiyorum dedi. Karanfilli sigara verdi. Filtresi bile yok. Dedim bu sigaranın filtresi yok. Diyor filtre şeyler içindir. Kızlar içindir falan diyor. Cinsiyetçilik her yerde cinsiyetçilik arkadaşlar. Ben yine benim favori sokağımdan yürüyorum bu arada. 500. kere. Sevdim galiba ve alıştım. Bak dün korktuğum yer burasıydı işte. Şuna bakar mısınız? Yani burada korkmamak bilmiyorum gece gözüyle yani üstüme ne çıkacak ne olacak bilmediğim için motorcu falan varmış. Muhtemelen bunlar dükkanın içinde falan beraber yaşıyorlar zaten. Bu şekilde. Dünkü geçerken oturan dayı bugün de burada oturuyor. Cins herif. Merhaba yarasa. Bugün uyuyor. Göz göze gelemedik. Şeyler satıyor. Gerçek mi bilmiyorum ama Hindistan, eBay bir şeyler dedi. Yurt dışından mı getiriyor artık ne yapıyor? Çok güzel. He? Okay. 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 Ya o kadar çok geçtim ki bu sokaktan ünlüyüm artık arkadaşlar öyle söyleyeyim size yani. Çok insanlar buradaki sevmeye başladı. Evsizlerle kanka oldum. Yani dayının yanına oturdum. Selamat. Selamat. Ya. Selamat siang. Selamat ya. Selamat siang. Okay. And you are from Java, right? Yes. Where, which part? Like East Java? Central Java? Central Java. So what are you doing here? What? What are you doing here? To sell in this? Yes. To make more money you came? Here? Why you came? Yes. Ah. Stay in here. Okay. All city. Why change your city? Java to here? Why? Money? No? No. Ah. I don't know. I like it here. Okay. Şöyle çevireyim. O Java merkezde yaşıyormuş. Burayı daha çok sevdiği için buraya gelmiş. All stuff from Java. No. Okay. All. Indonesia. Indonesian. And which part? Where they came? Like this too. Where? Where? Yes. These things. India. My bay India. India? Yeah. I have India. By India. Oğlum Hindistan'dan getirmiş bunları ya da eBay'den almış Hindistan üzerinden. Anlamadım. Şu çok ilgimi çekti. Güneş tanrısıymış bu. Çok güzel görünüyor. Beautiful. Beautiful. Yes. So nice. And what's that? What? This bag.
eliyle yapıyor çantayı. And what's this? I like it. Ah, okay. Stylish. Yes. Okay. Yes, beautiful. What is your name? Osi. Osi. Ose. Yes. You? Bob. Bob. Liar. Barney. It's your nickname? Siapa? Nickname? Name. Okay. No original name. Bob. Ah, No Bob. okay. Lakap Bob Marley'miş. But I like Jack Sparrow. Okay. This is tattoo. Yes. Is it mean? Yes. Dewa. Anlamı ne diye sordum. Dewa Siwa. Deva Siva. And what is like? Is it spiritual? Yes. What is meaning? No? Ay İngilizcesi çok kötü. Çok merak ettim ama konuşamıyor. Okay. Terima kasih. Sama-sama. It was nice. Yes. Foto berdua. Okay. Ay böyle bunların boş yüzük bu şekilde. Ama direkt bu tasarımla. Sonra buradan taşınızı seçiyorsunuz. Acaba gerçek mi taşlar? Hiç anlamam. Sorsam kesin gerçek diyecek. Ne diyecek oğlum? Boncuk mu diyecek yani? Çok ilginç. Burada küçükleri de var. Daha küçük yüzükler için. Bu değil gelse gerçek. Belli de cammış. Dokunmaya çalışıyorum. Aa mala var. Nereden buldu acaba malayı? Abla. Are these real? Yes. How much? Like how much? Elinde şeyle inceliyor. How much? 50,000. Yeah. 3 dolar falan. Allah Allah. Hiç inanmadım gerçek olduğuna. Do you know English name? Yes. What is this? Natural stone Sumatra. This is belong Sumatra? Yes. Ha. Sumatra. Sumatra taşı. Yeah, Sumatra. Bu ne? What's that? Dümdüz. This is not natural. Yeah. Stone. Okay. Çok güzel görünüyor. Etrafı anı sağlamış olmasaydı güzel görünüyorlar. Uygun da bence fiyatı. Sapphire. This is Sapphire. real? Yes, sapphire. Yalancı, dilenci siksin. Sapphire. How much? How much? How much? 500,000. 500,000. Okay. Tamam gerçekmiş. Evet. Ya da fiyatı gerçek olsun diye söyledi. Okay, I believe in you. Okay. Bunlar safirmiş. Hiç inanmadım. Okay. Tamam. Terima kasih. Asla inanmadım yani gerçek olduğuna. Bu dayı da burada işliyor taşları. Bak bak. Ya güzel görünüyor. Okay. Beautiful. Terima kasih. Bu da işliyor, ayrı bir dünya. Ölçüyor mu, biçiyor mu, ne yapıyor? Bu daha gerçekçi görünüyor bu arada. Yıkıyor galiba. Ha böyle, oha elinde yapıyor. Are you making with your hand? Washi. Aa, Break offer. oha. Yes. The same. Burada taşlar var. Yeah. It makes. Böyle bu şekli veriyor. Vay arkadaş. Hem de elinde yapıyor. Şunu da yapıyor. Bunu da yapıyor. Manual. Vay arkadaş. Vay anasını. Gerçekten şöyle bir 10 dakikada hayatımın aydınlanması